Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlere Almanya'nın Köln Havalimanı'nda yaşanan inanılmaz bir olaydan söz edeceğim. Bir yolcunun bavulundan çıkanlar gümrük memurlarını öyle bir şoke etti ki gelin hemen detaylara geçelim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan Almanya'ya seyahat eden 33 yaşında bir kadın Köln Havalimanı'nda gümrük kontrolüne takıldı. Yani biliyorsunuz havalimanında kırmızı yerden geçerseniz beyan edecek bir ürününüz var yanında. Yeşil yerden geçersen bende bir şey yok demek oluyor. Hanımefendi de yeşilden geçiyor. Gümrük memurları stop önüne geçiyor ve durduruyor. Ancak yapılan kontroller tamamen farklı bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Kadının iki bavulu da ayrıntılı X-ray kontrolüne alınıyor ve şaşırtıcı bir keşif yapılıyor. Daha zaten bakın bavulları açmadan evvel bir X-ray'dan geçiriyorlar. Valizlerdeki eşyalarının çoğu tanınmış lüks markalara ait ama bu ürünlerin sahte olduğu tespit ediliyor. Memurlar toplam yaklaşık 140 adet sahte lüks çanta, cüzdan, kemer ve takı buluyor. Değerli izleyiciler, markalar, lüks markalar diyoruz. Yani çeşit türlü markalar. Size şöyle aceleden söyleyeyim. Geçen sene İsviçre'de bir hanımefendi yakalandı. İki çantayla. İki çanta vardı yanında. Lüks marka. Normalde bu çantalar 2-3 bin euro civarında. Bir, çantalar elinden alındı. İki, ceza ödedi. Üç, o marka dava açtı ve kazandı tabii ki. 5.000 euro civarında iki çanta içinde fabrikaya ödeme yapmak zorunda kaldı mahkeme kararı. Yani dikkat. Bu sahte ürünlerin gerçekleri olsaydı toplam piyasa değerinin yaklaşık 250 bin euro civarında olacağı belirtildi. Yani bavuldan çıkan sahte ürünlerin gerçek değeri gerçekten devasa. Şimdi değerli izleyiciler, bunlar çeşitli markalar. Bu markaların hepsi bu hanıma dava açarsa yani ne bileyim ayıkla pirincin taşını. Bu rakam illegal sahte ürün ticaretinde oldukça büyük. Bir tutar olarak kabul ediliyor. Özellikle Avrupa'ya girişlerde bu tür kontrollerin sıkı olması gümrük politikasının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ve bu kadar fazla çanta, kemer, artık ne varsa bu kadar fazla çeşitli ve sayıda olduğu zaman ticari oluyor değerli izleyiciler. O zaman zaten yani hiç iyi bir şey değil ve zannediyorum ki bu markalar muhakkak dava açacak veyahut da açmıştır. Köln Gümrük Müdürlüğü'nün yetkili Jens Ağland, bu ismi duymuştum, bir kere daha söylemiştim. Yaptığı açıklamada bu tür durumlarla sık karşılaştıklarını söyledi. Bu beyefendinin devamlı haberlerde ismi çıkıyor. Onun için aklıma geldi. Yolcular çoğu zaman hediye ya da kişisel eşya bahanesini kullanıyor. Ancak içeriğin ticari maliyette olması durumundan bu tür savunmalar geçerli olmuyor. Değerli izleyiciler, geçen de Bulgaristan'ın videosunu hazırladım size. Haber videosunu gümrükte. Zaten bu gümrük memurları senin nefes alışından, bakışından, duruşundan, hareketlerinden anlıyor ki senin yanında yasak bir şey var mı? İnanın bana. Yürüyüşünüzden anlıyorlar. Çünkü onlar devamlı eğitimini görüyor. Biz bunun eğitimini görmüyoruz ki o çantayı oradan kimse anlamadan nasıl geçireceğim diye. Geçirmeye uğraşıyoruz işte. Ve tavsiye etmem. Kadın hakkında olay yerinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 1. Yani Almanya devletinden güzel bir ceza gelecek. Tüm sahte ürünlere el konuldu. 2. Yani o para da yandı. Marka hak sahiplerinin dava açma hakkı bulunuyor. Bu ceza işte çok kötü vurabilir. Biraz evvel de dile getirdim. Bu yüzden ciddi tazminatlar söz konusu olabilir. Ve inanın bana, yani bakın burada İsviçre'deki bu hanım iki çanta için 5.000 euro civarında, 4.000 bilmem ne franktı. Tam euro olarak şimdi söylemeyeceğim ama 4.000 euro bir şey franktı. Ceza ödedi fabrikaya. Bir de
İsviçre ülkesine tabii ki ceza ödedi. Kaçak ürün sokmak istediği için. El konulan ürünler dava sürecinden sonra muhtemelen imha edilecek. Yani onlar gitti. Onları burada Kehrichtverbrennungsanlage var. Çöpleri yakıyorlar ya, o çöplerle beraber onlar da hadi elveda yanıp gidecek. Bu olay sadece hediye içeriğinde ürün taşımak gibi basit görünen bir bahanenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Avrupa'ya girerken veya Avrupa'dan çıkarken gümrük kurallarına uyulması gerektiğini unutmayın. Hiçbir ürünün gerçek olup olmadığı gümrük tarafından kolaylıkla tespit edilebiliyor ve sonuçları ağır olabiliyor. Değerli izleyiciler, gümrük memurları tabii ki onun içinde eğitim alıyor. Bakın, üzerinizde herhangi bir marka bir şey varsa tabii ki biz de gidiyoruz. Yani ben de Antalya'dan tişört aldım, üstünde ne bileyim bir marka yazıyor, veyahut da bir kemer aldım, üstünde bir marka yazıyor. Ama bir tane, yani 10 tane değil o kemerden, tişörtten, aynı tişörtten. O zaman bir şey demiyorlar. Ama bakın, bu çanta konusu çok hassas konu. Yani bu deri ürünler daha da hassas. Dikkat edin. Yani bence hiçbir şey getirmeyin. Şimdi diyeceksiniz yanlış bilgi veriyorsun. Hiçbir şey getirmeyin. Yani şimdi bir tişört için de sana ceza yazabilir. Çünkü yasak. Yani onun orası burası yok. Bakın, karayolundan da sıla yolundan da geldiğiniz zaman o kadar ülkelerden geçiyorsunuz. Ben bazen burada Türk arkadaşları da dinliyorum. Ya bir şey olmaz ya, geçersin. Vallahi beni hiç aramadılar. Bana hiç bakmıyorlar ya, ben geçiyorum. Tabii sen geçersin. Sen de belki de hiçbir şey yok. Ama öbürküsü şimdi senin söylediklerine uyar gider. Burada ne oldu? İsviçre'den arkadaş bahçesine 2 litre mi, 1 litre mi, 2 litre miydi ya? Bir ilaç aldı. Yani bazı bu yeşillikleri kurutmak için bir ilaç getirmek istemiş. Adama Hırvatistan gümrüğünde, değerli dostlarım, 3.000 euro ceza yazıldı. Videosu var, bakın. 3.000 euro. Öbür arkadaş zayıflamak için o iğnelerden almış Türkiye'de. Herhalde daha ucuz diye, reçetesiz mi aldı, nasıl aldı bilmiyorum. Yani birkaç iğne için ya, keşke Almanya'dan alsaydı. Macaristan'da yakalandı. O da aynen öyle. 2.000 euronun üzerinde ceza yedi. İğneler de gitti. Buradaki arkadaşın ilacı da gitti. Gitti. Hırvatistan gümrüğünde ne oldu? Gene bir olay oldu. Bu sefer vatandaşımız öfkelenmiş. Hop, kelepçeye attılar. Bir gece içeride geçirdi. Ailesi sınır kapısında mağdur kaldı ve bekledi. Değerli izleyiciler, kurallara muhakkak uyalım. Bakın, kanalımda Türkiye'ye neler götürebilirim, getirebilirim videom da var. Oradan da bakabilirsiniz. Türkiye'nin cep rehberi var. Onun app'ini indirip telefondan kendiniz de bakabilirsiniz. O cep rehberinde var ya, her şey yazıyor. Her şey yazıyor. Kullanılmış eşya götürürsen gümrüğü nasıl oluyor, ne kadar vereceksin, araba götürürsen nasıl olacak. Bütün her şey yazıyor. O E-Devlet Türkiye için geçerli tabii ki. Bulgaristan için değil. Bulgaristan'da dikkat edilecek. Bakın, paraya çok bakıyorlar, hassaslar, altın arıyorlar, para arıyorlar ve sigara soruyorlar. Çünkü çok vatandaşımız, gurbetçilerimiz Bulgaristan'a 2 paket servis. 2 karton değil, kişi başı 2 paket. Bazı vatandaşlarımız bunu yanlış anlıyor. 2 kartonuna girmeye uğraşıyor. Hem sigaraları elinden alıyorlar değerli dostlarım, hem de ceza yiyorlar. Yani hem sigara gidiyor hem de bir de ceza yiyor. Durup dururken yani yanlış. 2 paket yanına al, biterse Bulgaristan'dan al, biterse artık hangi güzergahtan gideceksin, orada akaryakıt yerlerinden alacaksın. Bunun başka çaresi yok. Çünkü Bulgaristan'a geçiremiyorsun. Değerli izleyiciler, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kameranın saatinden görüyorum. 9 dakikaya geçmiş, 10 dakikaya geliyor. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bana bir like verirseniz, yorum bırakırsanız düşüncelerinizi tabii ki yazabilirsiniz. Sevinirim, gurur duyarım. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz diyorum. Gerçekten beni gururlandırdınız. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.